Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan Usta. Bildiğiniz bütün köfte tariflerini unutun. Köfteyi bir de benim yaptığım gibi yapın. İçi sulu sulu, dışı muhteşem kızarmış. Haydi bakalım detaylara geçiyoruz. Malzemelerimizi hazırlıyoruz. 2 adet soğanımız var. Soğanımızı rendenin ince tarafıyla rendeliyoruz. Arkadaşlar buradaki püf noktamız soğanın suyunu sıkıp suyunu kesinlikle kullanmıyoruz. Bu püf noktayı verdikten sonra şöyle ustanız soğanın suyunu sıkıyor. Suyunu da atmayınız. Başka tariflerde soğan suyunu kullanabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi suyunu çıkardım. Bu soğanımız bize yeter. Bir diğer aşamaya geçiyoruz. 2 adet kapya biberim var. Kapya biberlerimi önce küçük parçalar halinde kesiyorum. Daha sonra zırhtan geçiyorum. Arkadaşlar zırhınız yoksa kapya biberlerini robottan da geçebilirsiniz. Kapya biberimin şöyle suyunu da sıkmak istiyorum. Bunlar önemli püf noktalar. Gördüğünüz gibi suları kesinlikle kullanmıyoruz. Çeyrek bağ maydanozum var. Maydanozumun şöyle yapraklarını ince ince kıyıyorum. Kıydığım maydanozları da şöyle bir kenarda bekletiyorum. Arkadaşlar güzel bir çiğ köfte tepsisinde bu köfteyi yoğuruyorum. Sizler geniş başka bir tepside kullanabilirsiniz. 1 kilo orta yağlı dana kıymam var. 2 tatlı kaşığı tuz atıyorum. Tuzun miktarını sizler azaltabilir, arttırabilirsiniz. Öncelikle kıyma ile tuzumu güzelce yoğuruyorum. 2 dakika yoğurdum. Diğer malzemeleri tepsiye alıyorum. Tekrar yoğurma işlemine birazdan başlayacağız. Tepsiye soğan, kapya biber, maydanoz ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Biber salçası yoksa domates salçası da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı galeta unu ekliyorum. Galeta unu yoksa bayat ufak ekmek parçaları da ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar baharat olarak birer çay kaşığı kimyon, karabiber, pul biber, kekik, kırmızı toz biber. Baharatları ekledikten sonra 3 diş sarımsağı rendeliyoruz. Tepsiye alıyoruz. Arkadaşlar burası can alıcı nokta. 1 çay kaşığı karbonatı 1 şişe maden suyuyla karıştırıp dökerseniz daha yumuşacık, daha lezzetli bir köfte yersiniz. Lezzet ayrıntıda gizlidir diyoruz ve bu püf noktayı söyledikten sonra yoğurma işlemine başlıyoruz. Burada dikkat edeceğiniz bir püf nokta. Köfteyi muhakkak 10 dakika boyunca yoğuralım. Ustanız yoğurma işlemine devam ediyor. Beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi illerden, hangi ilçelerden, hangi ülkelerden? Yorum bölümüne yazarsanız nerelerden izlendiğimizi görmüş oluruz. Ramazan Usta her hafta olduğu gibi tüm detaylarıyla sizlere tarif vermeye devam ediyor. Şimdi vereceğim püf nokta da çok önemli. Bakın köfteyi alıp böyle yere vurursanız bu köfte daha lezzetli olacak. Bu püf noktayı da verdim. Şimdi arkadaşlar diğer bir püf noktamız nedir? Köfteyi bir saklama kabına koyup buzdolabında en az 1 saat dinlendirmeniz lazım. Dinlenen köfte daha lezzetli oluyor. Buzdolabından köfteyi çıkardım. Birazdan köfteye şeklini verip fırına atacağız. Buradaki püf noktayı da göstermek istiyorum. Sıvı yağımı şöyle bir kaseye aldım. Elimi batırıp köftemizden bir mandalina büyüklüğünde köfteyi alıp elimle sıkıyorum ve şeklini veriyorum. Bakın buralar çok önemli. Bu şekil vermek de önemli. Şimdi başka bir püf nokta. Elimize aldığımız bir çöp şişe köftemizin üzerlerine kesikler oluşturursak daha güzel pişecek, daha nefis olacak hem de görseli de güzel görünecek. Arkadaşlar tekrardan sizler için yapıyorum. Köfteme şeklimi verdim. Şöyle çizikler de oluşturdum. Fırın tepsisini alıyorum. Fırın tepsisinin altına pişirme kağıdı sermeyi unutmayınız. Köftelerin üzerini fırça yardımıyla sıvı yağ ile
yağlıyoruz. Biber sevenler de yeşil biber tepsinin kenarlarına sağına soluna koyabilir. Bu şekilde fırına gönderiyoruz. 200 derecede toplamda 25 dakika pişireceğiz. Köftemiz fırında pişmeye başlayınca 10 dakika sonra şöyle çıkartıyoruz. Pişen köfteleri ters çeviriyoruz. Ve daha sonra tekrardan fırına sürüyoruz. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. İsteyen arkadaşlar için de tavada nasıl pişiriyoruz onu gösteriyorum. Benim evimde iç yağ var. İç yağımdan şöyle bir yemek kaşığı tavaya aldım. Arkadaşlar orta ateşte pişiriyorum. Köftelerimi tavaya ekledim. Tavada pişireceğiniz köftenin şeklini size bırakıyorum. İsterseniz daha küçük, daha oval, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu tarifte tavada değil de fırında pişirmenizi öneriyorum. Fırında pişince daha lezzetli oluyor. Köfteleri sık sık çevire çevire pişirmeye dikkat edin. Benim yaptığım gibi yaparsanız nefis bir köfte yiyeceksiniz. Arkadaşlar köftelerimiz pişmeye başladı. Ben burada domates de kestim. Domates de pişirmek istiyorum. Bunlar sizin isteğinize göre değişebilir. Pişen köftelerimi bir tabağa alıyorum. Nasıl? Köftelerimiz harika değil mi? Arkadaşlar fırından çıkan köftelerim de pişti. Birazdan sunum aşamasına geçiyoruz. Bu tabaktaki köftelerimiz fırında pişen köfte. Nar gibi kızarmış, muhteşem olmuş. Bu tabaktaki köftem de tavada pişirdiğim köfte. Arkadaşlar benim tercihim tabii ki de fırında pişen köfte. İnanılmaz lezzetliydi, muhteşemdi. Sizlerin de fırında pişirmesini tavsiye ediyorum. Tabii ki de bir tadına bakmak lazım. Ramazan Usta bu tadımları sizler için yapıyor. Arkadaşlar fırında pişirdiğim köfteyi kestim. Şöyle iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. İçi sulu sulu, dışı çıtır çıtır kızarmış, harika olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. İnanılmaz lezzetli arkadaşlar. Şimdi de tavada pişirdiğim köfteyi şöyle yakından gösteriyorum ve Bismillah deyip ağzıma alıyorum. Bu da güzel ama benim tavsiyem sizlere fırında pişirmeniz arkadaşlar. Yumuşacık, dışı muhteşem kızarmış, içi sulu sulu harika bir köfte tarifi verdim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ramazan Usta bugün sizlere köfte hakkında bilmeniz gereken püf noktaları, detayları vermeye çalıştı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Ailenizle, sevdiklerinizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu hafta da bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.